Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Huawei Y9 Prime 2019 telefonlarında sistem gezintisi düğmelerini nasıl açıp kapatabileceğinizle alakalı bilgileri aktaracağız. İlk öncelikle telefonumuzun ayarlar menüsüne giriyoruz. Ayarlar menüsüne girdikten sonra aşağıdaki kısımda sistem ve güncellemeler bölümüne tıklıyoruz. Sistem ve güncellemeler bölümüne tıkladıktan sonra ikinci sekme olan sistem gezintisi bölümüne tıklamaktayız. Sistem gezintisinde el hareketleri 3 tuşla gezinti ya da gezinti düğmesi diye 3 seçenek mevcut. 3 tuşla gezinti seçeneğini seçersek buradan ayarlar kısmına tıklıyoruz. Burada şemaları kendiniz seçebiliyorsunuz. Geri tuşu, üçgen, sola doğru ok işareti olan geri tuşu, yuvarlak tuşu da ana menü tuşu, kare tuşu da arka plandaki uygulamaları gösteren tuş. Bunları kendinize göre, kullanımınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Gezinti tuşunu gizle. Ben de şu an aktif değildi. Şu an açtığımda bakın ekranın alt kısmında hemen beliriyor. En aşağıdakinden başlayalım isterseniz. Şimdi ben orta tuşa bastığımda ana menüye gidiyor. Ana menü diyelim ki menüler kısmına geldiğimde buradan sol tarafa doğru ok tuşuna bastığımda geri tuşu olarak algılanmakta. Mesela şöyle de deneyebiliriz bunu. Ayarlar bölümüne gelelim. Örnek veriyorum. Depolama kısmına gelelim. Bu depolama kısmından geri geliyoruz. Üçgen tuşuna bastığımızda geri tuşuna gidiyor. Yuvarlak tuşa bastığımızda da dokunduğumuzda da ana menü olarak bu kare bölümüne dokunduğumuzda ise arka planda çalışan uygulamaları gösteriyor. Buradan da bunu temizleyebiliyoruz. Aşağı doğru ok tuşu olan da bu sistem gezinti düğmesini direkt olarak görünmez hale getiriyor. Bu şekilde de bir fonksiyonu var. Yukarı doğru aynı yerden kaydırdığınızda da sistem gezintisi düğmeleri çıkıyor. Bu kısımda bildirim panelinizi aşağı doğru indiriyor. Ve aynı yere bastığınızda da tekrar yukarı doğru çıkarıyor. Tekrardan gelelim diğer seçeneklere bakalım. Sistem gezintisi bölümüne geliyoruz. Ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Bildirim paneli bölümünü de istemeyebilirsiniz. Yani standart olarak kullanılan bu ikinci seçenek oluyor aslında. Gezinti tuşlarını gizle seçeneğini aktif ederseniz bu aşağı doğru ok işareti çıkıyor. Bunu aktif etmezseniz burada sabit olarak kalıyor. Buradan geldiğimizde arka planda da çalışan uygulamaları kapatabiliyoruz yine aynı şekilde. Evet, şimdi 3 tuşta gezinti seçeneği bu şekilde. Bir de gezinti düğmesi var. Gezinti düğmesinde de başlangıç ekranına dönebilmek için veyahut da son görevleri, daha doğrusu arka plan çalışan uygulamaları görüntüleyebilmek için geri olarak kullanabilmeniz için bazı fonksiyonları bulunan düğme bulunmakta. Şimdi bunda şekilleri gösteriyor. Öncelikle geri için üstüne sadece bir kez dokunuyorsunuz. Başlangıç ekranına dönebilmek için de belirli bir süre basılı tutuyorsunuz. Son girmiş olduğunuz uygulamaları açabilmeniz için de belirli bir süre basılı tutup sağa veya sola doğru kaydırıyorsunuz. Taşıma bölümünde de basılı tutup ekranınızın herhangi bir yerine taşıyabiliyorsunuz. Şimdi ilk öncelikle bunu da şöyle yapalım. El hareketlerini seçelim. Gezinti düğmesini aktif edelim buradan. Bakın gezinti düğmesi burada. Ben basılı tuttuğumda şu anda ekranımın herhangi bir yerine geçiş sağlayabiliyorum. Hafif burada dursun. Mesela üzerine bir kere dokunduğumda geri tuşu olarak kullanılmakta şu anda. Tekrar ayarlar kısmına girelim. Bakın burada birazcık uzun süre basılı tuttuğumda ana menüye dönüyorum. Basılı tutup sola doğru kaydırdığımda da en son girmiş olduğum uygulamaları görebiliyorum. Tekrardan ayarlar bölümüne gelelim. Sistem gezintisi. Gezinti düğmesi de bu şekilde kullanılmakta. Aynı iPhone'lardaki gibi ama daha farklı bir özellikli. Buradan da açıp kapatabiliyorsunuz yine aynı şekilde. El hareketleri kısmına gelelim. El hareketlerinde de ekranda gösterdiği gibi geri gelebilmek için ekranınızın sağ veya sol tarafından kaydırma yapıyorsunuz. Geri kısmı için bu şekilde. Başlangıç ekranına dönebilmek için de hafif soldan yukarı doğru kaydırıyorsunuz. Bu kaydırma işlemiyle birlikte ana ekrana dönebiliyorsunuz. En son girmiş olduğumuz uygulamaları görebilmek için de hafif bir orta kısımdan
yukarı doğru kaydırıp en son girmiş olduğunuz uygulamaları görebiliyorsunuz. Uygulama içerisinde gezintilere menülere erişmek için yine sol veya sağ kısımlardan içeri doğru kaydırma işlemi yapıyorsunuz. Aynı şekilde de şu en baştakiyle karışık olabilir. En baştakinde orta kısımdan. Burada hafif yukarıdan bu işlemi yapıyorsunuz. Son olarak da Google Asistan'a erişim sağlayabilmek için de ekranın tam sol veya sağ kısmından, alt köşelerinden parmağınızı yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Ama bu Google Asistan seçeneğini açıp kapatabiliyorsunuz. Bu mecburi değil. İstediğiniz zaman kapatıp açma işlemi sağlayabiliyorsunuz. En aşağıda hareketleri deneyin diyor. Deneyelim beraber. Şimdi sola doğru kaydırın diyor bana. Sola doğru kaydırdım. Özür diliyorum. Az önce sağa doğru kaydırın demişti. Sağa doğru kaydırın dedi bana. Sağa doğru kaydırdım şu anda. Şimdi sola doğru kaydırın diyor. Sola doğru kaydırıyorum. Evet, şimdi başlangıç ekranına dönebilmek için yukarıya kaydırın diyor. Yukarıya kaydırdığınızda bu şekilde başlangıç ekranına dönmüş oluyorsunuz. Son girmiş olduğunuz uygulamaları görebilmek için de yine birazcık daha fazla yukarıya kaydırmanız gerekiyor. Bunu ben şu an yapamadım. Tekrar deniyorum. Başlangıç ekran, daha doğrusu daha önceki ekranınızı görebilmeniz için de kaydırıp birazcık beklemeniz gerekiyormuş. Birazcık beklemeniz gerekiyor. Bu şekilde de sağlayabiliyorsunuz. Ben genellikle el hareketleri olarak kullanıyorum. Çünkü ekranımın tamamını kullanım sağlayabiliyorum bu şekilde. Herhangi bir aşağıda fazlalık yer kaplamıyor. Daha da güzel bir görüntüsü oluyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Huawei Y9 Prime 2019 telefonlarında sistem gezintisi düğmeleri nasıl açılıp kapatılır veyahut da hangi özellikleri vardır bununla alakalı bilgileri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz. Veyahut da 11858 teknoloji destek hattımızı arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.